Heybeliada'da aquapark mı var? Oo, büfenin menü fiyatlarına bakalım. Burası büyük bir kompleks. Aquapark'ı şöyle neler var içinde size göstereyim ben. Evet, odalarda bu şekilde diyorsun. 2 kişilik oda. Görün hemen şu manzaraya çıkıyor. Bu ne abi ya? Benim elime kuş mu pislemiş üstüme ya? Bence güzel burası ya arkadaşlar. Belli saatlerde bir yere uğramadan direkt seferler var. Harika bir günden yine hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Heybeliada'ya geldim. Biliyorsunuz geçen hafta Büyükada'daydım. Oldukça ilgi gördü. İzlemeyen varsa lütfen izlesin. Bu hafta ise ikinci Büyükada Heybeliada'dayım. Yine plaj fiyatlarını alacağım, giriş ücretlerini, menü fiyatları, pansiyon fiyatları, bütün detaylara yer vermeye çalışacağım. Ve size bir sürprizim var. Heybeliada'da aquapark mı var? Oo. Heybeliada'da böyle bir yer var mı diyeceksiniz gerçekten. Özellikle çocuklu aileler. Bu vlog tam size göre. İstanbul dışına çıkamayan aileler, genç insanlar, yalnızlar, yalnız olmayanlar. Heybeliada sizi bekliyor. Hadi gelin başlayalım. Osmanlı döneminde kesin de prensler, prensesler adaları ziyaret edermiş. Gelir konaklarlarmış burada. İşte Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada. Bu nedir? Ada Beach. Ada Beach. Tabii. Hemen arkadaşlar Ada Beach'i göstereyim ben size. Ada Beach Club hafta içi 600, hafta sonu 700'müş. Çocuk için, çocuklar 10 yaş ücretsiz yani. 10 yaşa kadar ücretsiz. Burada şey mi, shuttle mı kalkıyor buradan, tekne mi kalkıyor? Yeşil şemsiyenin orası. Ücret yok. Yok, Tamam, teşekkür ederim. Buyur kardeşim, sağ olasın. Heybeliada'daki vapur saatlerini de göstereyim size. Kabataş'tan bindim. Burada şöyle saatleri, videoyu durdurup bakabilirsiniz. Burada da hafta sonları ve resmi tatillerdeki saatler var. Buradan kalkış, mesela ben bugün şu saatlerden geri dönmek için birine binmek durumundayım. En son gece 10'daymış. Şimdi size çok önemli bir detay vermek istiyorum. Vapurdan indiniz. Benim indiğim yer şu nokta. Bakın vapurun olduğu yerde indim. Dönüşte orayı kullanmak zorunda değilsiniz. Aslında gelirken de kullanmak zorunda değilsiniz ama saatlerini vesaireyi çok iyi bilmek lazım. Çok fazla sefer yok. Ama ben giderken şunu kullanacağım. Mavi Marmara'yı kullanabilirsiniz. Belli saatlerde bir yere uğramadan direkt seferler var. Şuradan göstereyim. Evet. 5.15 Eminönü. Direkt önce Eminönü'ne gidecek, sonra Kabataş'a gidecek. Öyle Kadıköy'müş, Burgazada'ymış vesaire uğraşmayacağım. Fiyatı da sadece 100 lira. Kartla ya da nakit ödeyebiliyorsunuz. Akbil geçerli değil. Bence çok iyi ya. Hiç bir yere uğramadan 40 dakikada, yarım saatte falan gider yani. 1 saat avantajınız var. Bu detayı da vermiş olayım size. mavimarmara.net'ten de sefer saatlerine bakabilirsiniz. Burada bazı kafeler var. Bakın örneğin Denizatı Kafe. Denizatı Kafe'nin çay fiyatı, Türk kahvesi, Nescafe'si, ayranı, kutu içecekleri. Buradan bakabilirsiniz. Lady Cafe var mesela. Buradaki fiyatları da şöyle göstereyim size. Videoyu lütfen fiyatları gösterdiğim zaman siz durdurup bakın. Aynı Büyükada tanıtımında olduğu gibi önce şöyle bir sokakları gezelim. Dolmuşlar nereden kalkıyor, hangi dolmuşlar nereye gidiyor? Görürsek pansiyon fiyatı alalım, restoran fiyatlarını şöyle bir güzelce alalım. Çok uzatmadan plajlara doğru gideriz beraber. Hemen burada bir Garanti Bankası var. ATM ihtiyacınızı buradan karşılayabilirsiniz. İstanbul'da yaşayanlar zaten adaları geziyor, geliyor ama uzun süredir buralara gelmiyorsanız bu video sizin için harika bir rehber olacak. Çok güzel sokakları var. Hemen şu bir arka sokak, iskelenin olduğu sokak. Kolay gelsin. Saati 100, günlük 300 lira mı sizde de? Bisiklet. Onlar tehlike fiyatları abi. He. Tehlike bisiklet. Saati 150, günlük 400 ama benim bisikletlerim güzel diyorsun yani.
Bakın şöyle iki tane pansiyon var karşılıklı. Prenset pansiyon ve Selanikli pansiyon. Kolay gelsin. Siz mi ilgileniyorsunuz? Oda fiyatları ile ilgili bilgi alabilir miyim? 2 kişilik hafta içi 3.000 lira. 3000 lira. Kişi başı 1500 lira yani. Evet. Evet. Hafta sonunda 3.500 lira. 3500 kahvaltısız Biraz herhalde. yükseliyor. Kahvaltısı yok burada. Kahvaltısı yok. Hafta sonu biraz da 1000 lira falan artıyor sanırım kişi başı. 500 lira artıyor. 500 lira artıyor kişi başı. 06 gibi ya da suite odanız gibi böyle kalabalık aileler için Var. 4 Var. kişilik odamız da var. Onlar da 5.000 lira oluyor. hafta içi mi? Hafta içi hafta sonu aynı. Aynı 5000 lira. Maksimum 4 kişi ama. 4. Maksimum Ama 4. çocuklukta olursa ilave araya 5. oluyor. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Prenset Pansiyon'da hafta içi 3000, hafta sonu ise 4500 lira. 2 kişilik fiyatı bu arada. Yani hafta içi günlük kişi başı 1500 liraya geliyor. Hafta sonunda 2250 liraya denk geliyor ve kahvaltı hizmetleri yokmuş. Bu sadece konaklama bedeli. Bilginiz olsun. Pastane fiyatlarını da göstermiş olayım sizin için. Mesela Park Restoran'ın fiyatları. Direkt bu arada arka tarafta deniz var. Hani bir yan sokağındayım sadece. Zaten geldiğim noktada burası. Şöyle buradan girdim, yuvarlak çizdim, geldim. Bu kadar. Yani merkez bu kadar. Evet, ilk konuma yürüyerek 17 dakika diyor. Yürürüz ya, ne olacak? Bu araçları kullanıyorlar. İşte şurada farklı bir araç daha var. Örneğin. O başka bir yere gidiyor. Şimdi HA2 bu güzergahtan başlıyor, dolaşıyor. İstediğiniz yerde inip plajlara inebiliyorsunuz. Tekrar geri geliyor. Yani 17-18 dakika sürüyormuş adanın etrafında dolaşması. Hani tabelası olsa dedim sen tabelası. Beraber geze geze gidelim. Ben dolmuştan indim. Daha önce de ben bu yolu yürüdüm çok. İyi hatırlıyorum. Bence de 90 lira vermeyin boşu boşuna kişi başı. Yolda yürüyün. Merkezinde çok kalmayın zaten Heybeliada'nın. Bakın görüyor musunuz şu evlerin güzelliğine? Şöyle bir farkı var Büyükada'dan aslında Heybeliada'nın. İster istemez insan karşılaştırma yapıyor. Heybeliada'nın ormanlık bölümleri de daha çok yerleşim alanları var. Büyükada'da böyle değil. Büyükada'nın biraz daha orman olmayan alanlarında yerleşme var. Ama burada daha ormanlı iç içesiniz. Burada bir tane plaj varmış mesela. Asaf Bey plajı ve piknik alanı, hoş geldiniz diyor. Şimdi ben buraya gireceğim. Şöyle bakalım, bir müsaade isteyelim. Böyle bir yerler yapmışlar. Evet, bu yol üzerinden birçok plaja bağlanabiliyorsunuz zaten. Bu sırayı takip edeceğim ben. Bu sıradan birkaç tane plajı size tanıtmak istiyorum. Bu arada bugün günlerden çarşamba. Video izliyorsanız bir gün öncesinde çektim ben bu videoyu. Kurgulamam lazım. Umarım yetiştirebilirim. Güzel bir mesire alanı da var. Geniş. Burada turnika bölümü var ve burası halka açık olan bir kısım. Evet, çünkü sınırı burada belirlemişler. Burada deniz ve plaj malzemelerini yazıyor. Halk günleri varmış. Pazartesi, çarşamba, cuma. Bugün halk günü olduğu için de biraz kalabalık olabilir içerisi. Onun dışında hani salı ve perşembe günleri değerlendirebilirsiniz. Daha sakin olacaktır. Hafta sonu 750. Orada Instagram sayfası falan da var. 0-6 yaş ücretsiz, 7-11 yaş 300. Yani yarı yarıya neredeyse. Buraya da damsız alınmıyor bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun ve dışarıdan yiyecek içecek getirmesi yasak. Kamerayla denetleniyor her yer. Evet, burada turnikeler var arkadaşlar. Oldukça derli toplu bir alan yaratmışlar. Yetkiliyi arıyorlar bakalım. Gelsin, gelecek mi, izin verecek mi bilmiyorum. Verirse gireriz içeri. Beğendim çünkü burayı. Öyle bir tanıtırsak tanıtırız. Evet, bir yetkili hanımefendi sağ olsun yardımcı oldu hemen. Buyurun girin, çekiminizi yapabilirsiniz dedi. Buradan iniyorum arkadaşlar. Hemen burada tuvalet var. Bakın her yeri değerlendirmişler. Burada mesela bay tuvalet alanı. İşte sol taraf bayan tuvalet alanı. Görün hemen şu manzaraya çıkıyor. Oo. Yani bugün çarşamba olmasına rağmen bir kalabalık var. Her yere şezlong koymuşlar. Böyle küçük küçük teraslar var. Şu böyle localar var. Bunların tabii kiralanması ile ilgili fiyatları da alırız. Ama bunların içi sıcak olmaz mı ya? Şimdi burada büfe. Ben buradan bir fotoğraf almak istiyorum arkadaşlar.
Şimdi anladığım kadarıyla içeride 2 tane büfe var. Hemen büfenin menü fiyatlarına bakalım. Burası büyük bir kompleks. Hemen bakın, kolay gelsin. Bakın arkadaşlar, işte su fiyatları. Burada da yiyecek fiyatlarımız var. Böyle yeşilliği bol, şöyle çimlere basmadan. Evet, burada dinlenme locaları var. Burada nargile içebiliyorsunuz. Mesela nargile fiyatını soralım, gelin. Bakın, seri köz getir. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. YouTube kanalı çekim. Ne kadar nargileniz? 600 lira. 600 lira. Ne içerse içsin mi? Hepsi. Hepsi. Sabit fiyat. Nargile kültürüm olmadığı için şimdi bir şey diyemeyeceğim. Bir nargileye oturup içmek ne kadar sürüyor? Kaç kişi içiyor bunu? Yani şöyle bir şey. Kişiye bağlı. Kişiye bağlı. 1 saatte içen oluyor, 3 saatte içen oluyor, 1 Değil mi? saatte içen oluyor. Ha, yani o 600 liranın hakkını biz veriyoruz diyorsun yani. Eyvallah. Tamam. İsim neydi? Selçuk. Selçuk kardeşim, kolay gelsin. Burada deniz malzemeleri de var. Eğer şortunuzu, bikininizi, işte ne bileyim bir şeyler unuttuysanız buradan temin edebilirsiniz. Tabii burada fiyatlar yazıyor mu onu bilmiyorum ama. Fiyatlarımız çok uç değil açıkçası. Evet, Yani olması gereken fiyatlar. Mesela bikinilerimiz 900'den başlıyor. evet. İthal ürünlerimiz var 2200'e kadar devam ediyor. Toplarımız 150 ve 300 lira. Kovalarımız 300 lira. Evet, yani bir insan bir şeyini unuttuğu zaman gelip buradan çok zorluğa girmeden rahatlıkla. şortlarımız var, her şeyimiz var. Evet, yani fiyatlarda bunlar. Hanımefendi de çok tatlı, hemen yardımcı oldu. Nasıl gidiyor işler peki bu sezon? Şükür. Genelde bu sene şikayet ediyorlar ya, turist yani böyle özellikle Güney Ben Ege'de, şöyle, Marmaris'te geçen Fethiye. sezonda buradaydım. Evet. Geçen sezon daha iyiydi. Öyle mi? Evet. Yani şöyle kalabalık var ama Evet. artık insanların alım gücü biraz daha düştü. İnsanlar farklı Evet. daha ucuz alternatifler Evet. arıyorlar ama Maalesef. ya yine Asaf Bey'in de giriş ücretleri Çok makul. ortalamanın aynı yani ortalama. Asaf Bey plajı aslında çok güzel. Yani aile plajı bu sene daha da genişlettiler. Daha da güzel öyle mi? şeyler yaptılar. Evet. İlk defa geliyorum ben çünkü. Öyle mi? Evet evet ama güzelmiş yani mesire alanı Çok böyle güzel. çıkma her yere şezlong koymuşlar. Aynen. Evet. Yani böyle bir ormanla bütün içinde burası. Kesinlikle. Beğendim, temiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica Görüşmek ederim. üzere. Sevgiler, saygılar. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Günler. Sağ olun, iyi günler. Hoş geldin. Burada dondurmacı da var. Şöyle bir fiyat alalım. Ne kadar dondurma fiyatlarınız? 50 lira abi. Topu 50 lira. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Marmaris gibi bir yerde topuna 100 lira, 80 lira para istiyorlar. Bakın Türkiye'de Büyükada'da bir plajda yani ücretli giriş yaptığınız bir plajda bile dondurmanın topu 50 lira. Çok teşekkürler kardeşim benim. Kolay gelsin. Asaf Bey plajını gezmeye devam ediyoruz. Birazdan kumsala ineceğim ama olabildiğince bu alanları tanıtıyorum ki size. Evet, fazlasıyla burada kalmazsınız. Poponuz açıkta kalmaz arkadaşlar. Oturursunuz bir yere, çökersiniz. Bakın buralarda da yapmışlar her yere. Şöyle hatta ileride böyle biraz daha mesire alanlarına, ormanlık alanlara doğru da gidiyor. Evet, burada son buluyor arkadaşlar şu kısımda. Evet, şimdi burada bir restoran alanı daha var. Hani çayınızı, çorbanızı alıp buradaki restoranı kullanabilirsiniz self servis şeklinde. Evet, şimdi sahile inmiş bulunduk. Hemen burada soyunma kabinleri var. Burada yine vapur seferlerini yazmışlar. Bunları size göstermiştim zaten. Yine burada kabinler. Yani sadece burayla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Şezlonglar çok dip dibe. Yani çok yakın birbirine. Zaten yukarıda da yeterince şezlong var ama tabii müşteri potansiyeli, misafir potansiyeli hafta sonları özellikle çok fazla olabilir. Dolayısıyla buna biraz mecbur kalmış olabilirler. Bakın örnek veriyorum. Burada kumluk bir alan yaratmışlar. Şimdi şöyle. Evet, burada yine duşa kabinler var. Evet. Burada servisin geldiği, shuttle'ların misafirleri bıraktığı bölüm var. Yani merkezden sizi alan shuttle'lar var buraya. Hemen yan tarafta da birkaç tane daha plaj var. Oraları da gezeceğiz. Buradan gezmek istiyorum zaten. Böyle aşağı platformlar oluşturmuşlar. Evet, bugün biraz hava rüzgarlı arkadaşlar. Hafif bir tık dalga var ama kıyı kumdan dolayı böyle. Deniz pis değil. İleriye bakarsanız deniz oldukça mavi aslında. Ama şöyle bir gerçeklik var ki kalabalık. Çarşamba günü olmasına rağmen. Evet, bakın. Şöyle sahilden gideyim. Bu ne abi ya? Benim elime kuş mu pislemiş üstüme ya? Vallahi üstüme kuş pisledi.
Elim, melim her yerim battı ya. Yani kafamda bir şey var mı acaba? Çocukların eğlenmeleri için bir şeyler de yapmışlar. Evet, yani ileriye doğru uzanıyor sahil arkadaşlar. En azından burayla ilgili fiyatları aldık. İçeriği şöyle bir gördük. Ne gibi bir yer olduğunu da az çok anladık. Tercih edilebilir bir yer. Hafta içi de şu an kalabalık olduğunu buranın görebiliyoruz. Fiyatlar ortalama zaten. O yüzden buradan artık yavaş yavaş çıkalım. Çünkü burada konaklama yeri yokmuş. 3 numarada Asaf Bey, gidelim 2 numaraya doğru. Bakalım nereye gideceğiz. Bir konuya değinmek istiyorum. Bazı takipçilerimiz yazıyor. Haklı olarak yazıyorlar tabii. İşte fiyatlar çok yüksek. Bu fiyatlara Yunanistan'da ya da Avrupa'nın bazı ülkelerinde tatil yapabiliriz vesaire. Evet, doğru söylüyorsunuz, yapabiliriz. Ama herkes gidemiyor işte. Yunan adalarına Marmaris'ten gitmeniz bile bir sürü prosedür gerektiriyor. Dolayısıyla şöyle düşünün. Örnek veriyorum. Öğren çökertme videosunu açın. Çökertmenin başında yelken pansiyona yer verdim ben. 3.000 lira 3 kişilik oda. Yani kişi başı 1000 lira. Kişi başı 400 lira da kahvaltıya verecek. 1400 lira kişi başı. Şimdi burada 5 gün kalsa 7000 lira ödeyecek. Bir kişi. 5 gün 7000 lira. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde 7000 liraya 5 gün tatil yapamazsınız. Özellikle çökertme gibi bir yerde. Şimdi siz bunun 3 kişilik aile olduğunu düşünün. 21.000 lira. Şimdi 3 kişilik bir aile 21.000 liraya Avrupa'ya ya da Yunanistan'a gidebilir mi? Gidemez. Yani her kesime hitap etmek zorundayız. Uygun yerleri de tanıtmak zorundayım ki İnanın ülkenin %80'i, %70'i böyle ucuz yerler arıyor tatil yapabilmek için. Kimi gidemiyor bile. İstanbul içindeyse ancak buraları değerlendirmeye çalışıyor. O yüzden hepimiz biliyoruz enflasyonun, ekonominin kötü olduğunu ama her sektörde böyle. Ne yazık ki aldı başını gidiyor. Evet, ikinci durağımız Değirmenburnu plajı. 100 metre ileride. Bakalım şimdi ben müsaade isteyeceğim. Evet, yaklaşıyoruz. Fiyat 450 lira. Duş, kabin, şezlong dahil. Yani duş zaten hiçbir yerde ücretli değil ki. Kabin de öyle. Hani şezlong tamam. Evet, telefonda bu. Bilgi almak isterseniz ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin. Bu 60 lira olan nedir? 60 lira mesire alanı ücret. Ha, mesire alanı, tamam. Onu detayını bir sormak istedim. Buradaki tuvaletlerin ücretli olmasının sebebi mesire alanının olması mı? Yani herkes kullanmasın diye mi? Yani plajdakiler için de mi ücretli? Plajda ücretsiz. Ha, ücretsiz. Ha, bu alan için o zaman. Evet, buranın en önemli avantajlarından biri geniş bir mesire alanının olmasıymış. Hani bunu özellikle belirtmemi istediler. O yüzden o girişteki tuvalet 10 lira. Hani buranın tabii biraz daha ağaçlı olması çok daha güzel olurmuş ama yapısı böyle buranın demek ki. Buradan mı iniyoruz? Evet, buradan iniyoruz. Burada bir basamaklı alan oluşturmuşlar. Yukarıdan göstereyim ben size. Kolay gelsin kardeşim. Çalışma saatleri sabah 10 ile 18 arası. Yine burada flamaları koymuşlar. Bakın tepeden nasıl görünüyor. Küçük bir koy, dar bir koy. Şöyle engelli rampası da var, bilginiz olsun. Zaten iner inmez şurada soyunma kabinleri ve tuvalet var sanırım. Evet, soyunma kabinleri burası. Görüyor musunuz? Ha, bu tarafta yine duş alanı var. Evet, burada soyunma odalarımız var. Yine böyle oturabileceğiniz. Şimdi ben aşağıya da ineceğim zaten. Şurayı zaten sınırla kapatmışlar. Kolay gelsin. Böyle simitle kapatmışlar. İleride bir tane can kurtaran var. Burası daha izole, rahat bir alan. Hani diğer plajların kalabalığına göre. Şezlonga da boğmamışlar fazla. Deniz dediğim gibi temiz. Sadece dalgalı olması sebebiyle biraz kumlanmış. Evet. Can kurtarana doğru. Can kurtaran uzaktan böyle yapıyor, bana gelme diyor. Tamam, gelmeyiz. Değirmenburnu plajı yazısını görüyorsunuz. Uzaktan, vapurdan görüyorsunuz. Evet, biraz platform yüksek ama deniz çakıl değil, kum. Yani buradan rahat bir şekilde hani denize ulaşabilirsiniz. Menü fiyatı mı o? Bakabilir miyim kardeşim? Arkadaşlar bakın, görevlide menü varmış. Hemen yapıştık.
Sen burada çalışıyorsun. Aynen abi. Her sene çalışıyor musun? Yeni mi bu Yok sene? abi yeni bir sene. İyi, ne güzel. Nasıl işler, iyi mi? Fena değil abi işte. Güzel. Hafta sonları yoğun oluyor. Hafta sonu doluyor mu peki burası hafta sonu? Dolu. Pazar günü doluyor abi. Pazar da oluyor değil mi? Aynen. Evet. Giriş ücretlerini çektim zaten. Buyur. Çok teşekkür ederim. Rica Kolay gelsin. Evet, menü fiyatlarını da çıkardık aradan. Evet, burada mesela rahat, hani bu platformun belli aralıklarına basamaklar yapmışlar. Denize rahat girmeniz için. Evet, o yazı burada. Bence güzel burası ya arkadaşlar. Güzel bir yer. Evet, bakın sonuna doğru yürüyeceğim. Çünkü son tarafta büfe var. Şuradan geçelim. Evet, buradan yiyeceğinizi, içeceğinizi tabii getirebilirsiniz ama alkol getiremezsiniz. Evet, burayı kimse tercih etmemiş şu an. Değirmen plajı büfe. Büfesi de burada. Yine burada birkaç soyunma kabini. Daha böyle şey, fark ettiniz mi? Daha böyle hani eski usul, old school dediğimiz o bir yapıya sahip. Hani çocukken böyle plajlara falan giderdik ya. İyidir yani öyle plajlar, onu söylemeye çalışıyorum. Böyle doğal bir havası vardır. Burası bana bunu anımsattı. Tekrar göstereyim. Bakın. Şuradan bir fotoğraf alalım. Evet, hala videoyu izliyorsanız lütfen bir beğen, takip et, abone olma butonuna basın lütfen. Şöyle bir çıkıntı yapmışlar. Adadan buraya bir servis varsa buraya yaklaşıyor servis. Buradan misafirlerini indiriyor. Kumluk alan, kayalık. Şunu da belirteyim. Ben şimdi böyle 3-2-1 diye sıralandırıyorum ya plajları. Yani bu kötüden iyiye doğru olduğu anlamına gelmiyor. Öyle bir algı oluşmasın. Sadece kafamda böyle bir sıralamayla yer veriyorum ki videonun konseptine de uygun bir şekilde bunu ilerletmeye çalıştığım için. Yoksa hepsinin birbirinden ayrı güzellikleri var, özellikleri var. Hepsi de birbirinden şirin. İstanbul'da olan plajlar. Hepsini değerlendirebilirsiniz. O yüzden benim favorimi sormayın. Lütfen favori plajınızı yorumlara bekliyorum. Aşağıdan restorana bağlantı yok. Sadece plaja giriş kısmından ancak buraya gelebilirsiniz. Şöyle renklendirmişler binayı. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şöyle çekebilirim değil mi? Tabii ki abi. YouTube kanalı. Beni de Değirmen çekebilirsin. çekeyim. Hemen bir bilgi ver hocam. Evet. Gerçekten Heh. eğer Heybeliada'ya gelirseniz burada bir güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Önce plaj yapabilirsiniz, denize girebilirsiniz. Evet. Ondan sonra buraya geldiğinizde gün batımını izleyebilirsiniz. Buyurun gelin. Lütfen, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Oo, şaraplarınız da var. Şaraplarımız da var, rakımız da var. Evet. Elimde de dirbişon hazır. Şarap açmak için hazır. Hazır değil mi? Gün batımını buradan çok güzel bir şekilde yemek Evet. eşliğinde yapabiliriz. Güzelmiş gerçekten. Aşağıdan plajdan buraya bağlantı yok sanırım. Aynı bağlantıda da ama girişleri farklı. Farklı, evet. Yani plaja girdikten sonra ya da girmeden önce aç olanlar gelsin burada yesin Yazın bitsin. yapacakları şey Heybeliada'ya gelecekler. Evet. Değirmen plajına. Önce Evet. yüzecekler, deniz keyfini yapacaklar. Acıkacaklar. Acıkacaklar sonra bize gelecekler buraya. Burada da çok güzel 10 numara. İsterlerse et, isterlerse balık yiyebilirler. Buradan komple İstanbul'u görüyorsunuz tabii. Ben daha net görüyorum. Size de göstermeye çalışayım. Bakın bir tane vapur gidiyor zaten Büyükada'ya doğru. Önce Heybeliada'ya uğrayacak ileride. Sonra Büyükada'ya geçecek. Bakın rahat, güzel, ferah bir alan. Arkadaşlar burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Mutfak kısmına da gideyim ben. Menü fiyatlarınızı çekebilir miyim? Menü fiyatlarını tabii ki Hani- çekebilirsiniz. Bunu izleyiciler çok merak ediyor, istiyor çünkü. Ama tabii plaj müşterilerimize %10 indirimimiz Ha, var. öyle Öncelik mi? olarak onu söyleyelim. Tamam, süper. Geldiklerinde hani plajdan bize direkt geldiklerinde %10 indirimden faydalanabiliyorlar. Evet, bakın burada bistro bir mekan aslında. Alkol, kahvaltı. İstersen ben şey yapayım, yardımcı olayım. Ya sağ Şu olasın şekilde kardeşim benim. soğuk Çok- mezeler var, zeytinyağlılar var, salatalarımız var. Evet, Ondan sonra kahvaltı şişlerimiz var. Şöyle et evet. ve balıklara da bakabilirler. Yine bakabilirsiniz. Sırada sıcaklarımız var. Fener kavurma, istiridye mantar var. Aynen, çok güzel. Bayağı zenginmiş ya mutfak. Kalamar, karides, domatesli kebap, patlıcanlı kebap. Hepsi var. Vinkara. Şarap Soyun olarak Blanc. Narince'nin şarapları var, Selection var. Doyuruyorsunuz değil mi bunu?
Sizin göz bebeğim. Şunun güzelliğine bak ya. Arkadaşlar meze dolabımız. Soğuk mezelerimiz burada. Evet, şunlar ara sıcaklarımız. Üst taraftakiler. Tanıtmamı ister misiniz? Olur, hadi bahset vallahi iyi Şöyle bahsediyorsun. kurutulmuş domatesli salata var. İçerisinde peynir de var. Evet. Levrek marin. Heh. Girit ezme. Fesleğen Evet, soslu. evet. Uskumru marin var. Umarım. Çok güzel zeytinyağlı lahana dolma Lahana var. dolması. Oo. Yani şöyle söyleyebilirim. Şefin yaptığı en güzel mezesinden bir tanesi. Tavsiye ederim tabii. Tamam. Ondan sonra şey var, şakşuka var, köpoğlu var. Bu da tatlı biber soslu balık, çili sos dediğimiz. Ha, tatlı acı. O da fesleğen soslu somon sarma. Onu da sıcak servis ediyoruz. İçerisinde yine karides, deniz ürünleri var. Dışı yine somon olarak sarıyorlar. Sarma şeklinde. Evet. Çok teşekkürler. Su yetiyor bana ya. Yani biraz daha böyle ailenizde sakin, çok kalabalığın içinde olmadan denize girmek istiyorsanız tercih edeceğiniz Değirmenburnu plajıdır. Biraz daha hareketi, kumsalı seviyorsanız, daha geniş bir alan istiyorsanız Asaf Bey plajını tercih edebilirsiniz. Daha da eğlenelim, aqua parkı da olsun, oturma alanları bol olsun diyorsanız da Cevahir Aqua Park'a gideceksiniz arkadaşlar. Evet, Cevahir Aqua Park. Sağ olsun spor salonundan Sinan kardeşim burada çekim yapmam için böyle bir iletişim kurdu birkaç yetkiliyle. İçeri girip bir çekim yapacağım. Bakın Aqua Parkı var buranın arkadaşlar. Bir girişimizi gerçekleştireceğim ben. Şimdi sağ olsun bir beyefendi karşıladı, içeri girdim. Hemen sol taraf burası aile kısmıymış. Şöyle sağ tarafa doğru karma bir hal alıyor. Yani damsız gelenler de hani kullanabiliyor. Yani burada damlı damsız diye ayırmıyorlar. En güzel taraflarından biri şu arkamda görmüş olduğunuz tabii Aqua Park. Oraya geleceğim yavaştan. Şimdi burası ailelerin olduğu alan. Ama bu alanda mesela soyunma kabini, duş gibi şeyler yok. Onların hepsini tek bir noktada toplamışlar ileride. Oraya doğru yürüyeceğiz zaten. Bakın buranın sahili biraz daha kalabalığı az. Kullanıma biraz daha uygun. Giriş ücretleriyle ilgili bilgiyi vereyim. Hafta içi, hafta sonu değişmiyor 1000 lira. 0-6 yaş ücretsiz. 6-12 yaş %50 indirimli. Hemen şuradan girdim zaten şu küçük alanda. Böyle aile kısmına geliyorum. Burada aile kısmı olduğu için genelde böyle çocukların bolca olduğu bir yer. Böyle güzel ahşam platformlarla biraz daha rahat, ferah bir dinlenme alanı sağlamışlar. Çünkü dip dibe değil her şey. Bu iskelenin üzerinden yürüyebiliyorsunuz. Buradan atlayabiliyorsunuz. Şöyle bölmeler yapmışlar, dubalar falan. Üstüne çıkabilirsiniz. İleriye doğru gidelim. Ondan sonra şu güzel aqua parka bir göz atalım. Evet, buradan da bir fotoğraf alalım ya. Takip bebeğini yapmayı unutmayın arkadaşlar. Atla. Adamsın. Tamam hadi oradan atla. Hadi çekeceğim seni. Hadi. Evet be. Vallahi ben burayı beğendim ha. Güzelmiş burası. Şöyle kumsalda yürüyelim. Bakın arkadaşlar kum çok güzel. Çöp yok. Tertemiz. Kum çok ince. Şey hatırlattı bana be. Sedir Adası'nı. Sedir Adası tanıtımını muhakkak izleyin. Çok özel bir yer. Kumlara basmak yasak. Basana da para cezası veriyorlar hatta. Şimdi bir süre yürüdükten sonra bir 100 metre kadar hemen sağ tarafımızda restoran kalıyor. Burada tatlılar da varmış bakın. Burada menü fiyatları var mı acaba? Menüler masaların üzerinde. Pardon. Hani durdurursunuz videoyu, bakarsınız. Fiyatlar bu şekilde. Yorumlara da bekliyorum. Burada bir dondurmacı var. Bakın her şeyi düşünmüşler. Bir tatil köyü gibi. Evet, buradan da mesela fiyat alalım. Ne kadar dondurma? Topu 65. Evet, duydunuz arkadaşlar. Topu 65 lira. Hemen buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Güzel. Bak burayı sevdim. Burası yani Asaf Bey de güzel. Tabii halk günü olduğu için biraz kalabalıktı. Ama doğanın, ormanın içinde. Orası da güzeldi. Değirmenburnu da güzel. Orası da böyle biraz açık. Denizi çok açık görebiliyorsunuz. Gölgelik alanlarla oluşturdukları şezlong bölümü var. Evet, su kirli değil yine. Kumluk bir yapı olduğu için kalabalık haliyle biraz bulanıyor. Açıklara doğru su masmavi. Oldukça güzel. Evet, şu karşıdaki küçük olan ada
Şu Kaşık Adası ve diğeri de Burgazada. Bunun arkasında da Büyükada var. Can kurtaran, güvenlik ve sağlık ekibi açısından biraz donanımlı bir yer burası. Asaf Bey'de de öyleydi. Gördüm, oldukça fazla sağlık ekibi ve can kurtaran vardı. Kilitli dolaplar için böyle özel güvenlik görevli falan koymuşlar buraya. Hemen şöyle göstereyim, kolay gelsin. Bakın soyunma kabinleri, kilitli dolap. Evet, burada çocukların eğlendiği havuz. Evet, burada ilk yardım alanı var. Burada da aquapark var. Burada terliklerinizi, ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Güvenliğiniz için sanırım. Evet, sıraya girmiş herkes. Aquapark'ı şöyle neler var içinde size göstereyim ben. Evet, burada merdivenden çıkıyorsunuz. Hangisini kullanmak istiyorsanız oraya doğru. Evet, her zaman bir güvenlik var orada. Şurada da bir şey var ama bunun tam olarak ne olduğunu anlamadım ben. Yılan yapmışlar. Ha, o biraz daha şey böyle uzun. Bir 15 yıl önce falan olsaydı şu an soyunmuştum, hemen hepsinden falan böyle kaymaya çalışıyordum yani. Bu yolu kullanarak hiç dolmuşa binmeden bütün plajlara ulaşabilirsiniz. Tabiat Parkı'ndan çıktıktan bir süre sonra zaten hemen denize bağlanıyorsunuz. Kenardan deniz yolunu hiç bırakmayın arkadaşlar. Burada yol çatallanıyor bir yerde. Sahilden değil de hemen bu dar yolu takip edin. Şöyle mavi binadan, hani İSKİ'nin kendi binasının solundan şöyle ileri doğru Tabiat Parkı'na doğru gidebilirsiniz. Sizce Büyükada mı güzel, Burgazada mı? Sizce Büyükada mı güzel, Heybeliada mı güzel? İkisi de tabii birbirinden farklı güzellikte ama biri sizin için daha baskın geliyor olabilir. Kolay gelsin. Hafta içi minimum 3.000 TL'den başlıyor abi. Minimum 3000. Odasına göre değişiyor. Odasına Sözüne göre değişiyor. kestim. En yükseği de 5.000 lira abi. Ön tarafta balkonsuz deniz manzaralı var abi. Onu 4'e veriyorum. Daha Peki bu 2 kişilik oda mı? 2 kişilik abi. Değil mi? hepsi. Oda fiyatı. Yani Oda 2 kişi fiyatı. kalıp 2 kişi başı 2000 liraya Kahvaltısız fiyatlar abi. kahvaltı. Hafta sonu Hafta sonu da abi 4'ten başlıyor. 4'ten Bu başlıyor. ortadaki oda 5. Bunlar da 6.000 lira oluyor abi. İstersen bahçede çekebilirsin. İyi, hadi gel çekeyim valla, olur. Burasını da açmadık. Şu an açık değil abi. Tamam, olsun. İnşaat halinde. He, tamam, güzel. Burayı bahçe yaptığınız zaman da masalar Bahçe filan. yaptık. Burada abi ayrı odalarımız var. Otelin ayrı girişleri odaları. Tabii merdiven ayrı bir odaya çıkıyor. O odanın da balkonu var. He. O balkon da o odaya ait. Ait, sadece oraya Evet, ait. sadece kişiye özel. Evet, kamera sistemleriniz falan. Kameralarımız var. Herhangi bir odayı gösterebilme şansın var mı? Boş bir odayı Abi mesela. üst kattan göstereyim abi. Olur. Evet, odalarda bu şekilde diyorsun. 2 kişilik oda. Yatak atabiliyorsun. Suite hale getirebiliyorsun. Evet, dolaplarımız var. Geniş, büyük. Bakın lavabolar bu şekilde. Çıkıntılı balkon. Oo. Şöyle bir manzara. Mesela bu odanın fiyatı ne kadardı? Hafta içi 5, hafta sonu da 6.000. Evet kardeşim, çok sağ ol, vakit ayırdın. Görüşürüz abi. Görüşürüz, Eyvallah. dikkat et kendine. Kolay gelsin. Meyhane fiyatlarına da şöyle, meze fiyatlarına da bakın. Şöyle yapalım. Evet, evet, mezeler. Evet, fiyatlarımız salata çeşitleri. Fix 250 mi bunların hepsi? Aynen fix Ha, 250, güzel. deniz mahsulleri 350 oraya. Evet, anladım. Salata çeşitlerimiz, bira menümüz, kokteyller var karışık böyle.
İstanbul'da gerçekten tatilin tadını çıkarabileceğiniz alanlar var. Bunlardan biri de Heybeliada'ydı. Umarım İstanbul dışına çıkamayan ailelere, yalnızlara, yalnız olmayanlara bir rehber oluyorumdur. Bakalım haftaya nerede olacağım? Bir sürpriz gelebilir. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.